Biraz hiçbir şeye vakti olmayan çocuklardan bahsedelim istiyorum. Sürekli o kurstan bu kursa giden, hafta sonları aynı günün içinde 3-4 faaliyeti birden yapan, ajandaları biz yetişkinlerin ajandalarından daha dolu olan çocuklar var. Benim etrafımda var, eminim sizin de etrafınızda vardır böyle çocuklar. Bu çocuklar bu kadar koştururken, onlarca projenin içinde, yetişkin projelerinin içinde yer alırken bir şeyleri kaçırıyor olabilirler mi? Kendi iç seslerini duymaktan, kendi ihtiyaçlarını duymaktan ve dile getirmekten uzaklaşıyor olabilirler mi? Biz ebeveynlerin çocuklarımız için bir takım hayaller kurması dünyanın en normal şeyi. Üstelik de bizim yaşam tecrübemiz onlardan çok daha önde. Bizim öngörülerimiz güçlü, kuvvetli. Bizim hayal kurma kapasitemiz ve o hayalleri hayata geçirme kapasitemiz çocuklarımızınkinin çok çok üstünde. Bir çeşit yol göstericilik, insan yetiştirme olma ciddiyetinin getirdiği bir ağırlık vesaire vesaire, bunların hepsi ebeveynlerle birlikte daima. Bu duygular, bu düşünceler, bu durumlar. Burada aslında çocuğumuz için bir şey hayal ediyor olmanın yanlış bir tarafı yok. Planlar yapıyor olmanın yanlış bir tarafı yok. Galiba merkeze yerleştirmemiz gereken soru şu: bunları yaptırmak benim ihtiyacım ve hayalim mi? Yoksa çocuğumun bu ajandaya, bu takvime, tüm bu etkinliklere gerçekten ihtiyacı var mı? Merkeze gene kimin için, ne için sorusunu koymak gerekiyor. Çocuğumun iyilik hali için gelen otomatik cevap elbette, ama bir katman daha derine gidip çocuğumun gerçekten neye ihtiyacı var sorusunun mutlaka gelmesi gerekiyor. Çocukların elbette bir sosyal yaşantıya ihtiyaçları var. Ne kadar çok uyaran ve deneyim olursa zeminlerinde bir bakıma o kadar hayata hazırlayıcı ve iyi. Fakat aynı çocukların boş zamana ihtiyacı var. Biraz sıkılıp hayal gücüyle, yaratıcılıklarıyla hemhal olmaya ihtiyacı var. Ben şimdi bunu istiyorum ve bunu kesin olarak istemiyorum diyecekleri boşluklara ihtiyaçları var. Bir çocuk sabah kalkıp önce XYZ özel dersine, oradan ata binmeye, ata binerken keman çalarak Fransızca öğrenmeye, oradan çıkışta da bilmem ne yemek kursuna gidip orada da sushi yapmayı öğrenmeye gerçekten ihtiyacı var mı? Yoksa bu deneyimlerin içinden çocuğumuza seçtirip bunlardan hangisini gerçekten merak ediyorsun? Hangisi için heyecanlanıyorsun? Bu hafta sonu bunlardan hangisini yapalım sorusu mu daha kıymetli? Buraya verelim dikkatimizi. Elbette istisnai durumlar var. Bir çocuğun gerçek bir kabiliyetle, gerçek bir eğilimle donandığı, gerçekten içinden muazzam yetenekli bir müzisyenin, muazzam yetenekli bir sporcunun çıktığı durumlar var. Ama zaten bu kendiliğindenin içinde çocuklar o yolda akıveriyorlar yetişkinlerin rehberliğiyle. Gerçek bir akış olmadığında ne yaptığımız kıymetli. Gerçekten benim hayal ettiğim şeyle çocuğumun iyi hissettiği şey aynı olmadığında 3 ay o kurs, 4 ay bu kurs, 5 ay şu deneme, 6 ay bu bir şey ve en nihayetinde hiçbir şeyi sürdüremiyoruz. Hiçbir şeyin sonu gelmiyor. Benim çocuğum sabırsız mı? Benim çocuğumun herhangi bir şeye ilgisi, eğilimi yok mu? Benim çocuğum öyle sadece okula gidip gelen bir çocuk mu olacak sorusu gelebiliyor. Bir de tabii burada ebeveynlerin duygu durumuna bakmak lazım. Yani çocuğum hafta içi okulda. Bu arada bu ajandaya hafta içi de eklenen onlarca şey var elbette. Hafta sonu da sükunetle, sadeleştirilmiş seçimlerle, dikkat vererek, gerçekten içine yerleşerek yapılan bir takım aktiviteler herkesin kulağına hoş gelir diye tahmin ediyorum. Öte yandan gene bir el alem faktörümüz var, değil mi? Komşumun çocuğu onu ve bunu yapıyor. Arkadaşımın çocuğu şunu yapıyor. Okul 32 tane seçenek sunuyor. Seç beğen al bir dünya yaratıyor. Ben burada çocuğumu bir şeyden mahrum bırakmış, eksik bırakmış, yeterince iyi bakamamış hissediyor olabilirim bir ebeveyn olarak. Ama gene orada merkezlenmek için aynı soruyu soracağız. Kimin için, ne için? Çocuğumun gerçek ihtiyacı ve yönelimi bu mu? Cevap evet ise koşa koşa.
keyifle. O zaman zaten çocuğunuzla el ele tutuşur koşarsınız. Ama cevap biraz herkes öyle yapıyor diye ise ilk ölenler bunlar olur. Kendiliğindenlik ve spontanlık. Arkasından o çocuksu neşe, o çocuksu merak, çocuksu cıvıldama, hayal gücü, yaratıcılık yavaş yavaş sahneden geri çekilir. En nihayetinde sahneye sıkılganlık, başlanan işin bitirilmemesi, her şeyin bir tadına bakma ve sonra geri kalanını tabakta bırakma başlar. Tabii ki mecazi bir tabaktan ve mecazi bir sürü deneyimden bahsediyorum burada. Ben ebeveynlere şu soruyu çok sık sorarım. Birlikte neler yapıyorsunuz? Ne oynarsınız? Neye gülersiniz? Ne olduğunda eğlenirsiniz? Ne olduğunda zorlanırsınız? Ve şu cevabı çok sık duyarım. Pek bir şeyin olmasına vaktimiz yok. Çünkü zaten hafta içi okul, ödevler, spor, sanat, neyse o listedekiler. Hafta sonu deseniz, sabahtan sporu var, öğleden sonra onu dramaya götürüyorum, akşama doğru dil kursu, şurada, burada derken eve geri dönüldüğünde herkes yorgun. Kimsenin aslında bir yakınlık enerjisi kalmamış. Genellikle de çocuk bir ekranda, yetişkin başka bir ekranda. Niyet neydi? Çocuğum sosyalleşsin. Çocuğum dış dünyadan haberdar olsun, ilişkilensin, deneyim çoğalsın. Peki ya evdeki, aile içindeki deneyim, oradaki yakınlık, oradaki yan yanalık, birlikte bir keki çırpıverme, birlikte 2 resim yapıverme, sarılıp bir film izleme, değil mi? Tüm bu deneyimleri dışarıda bırakıyoruz aslında sosyalleşmek üzere dışarı çıktığımızda. Hiç dışarı çıkmamaktan bahsetmiyorum. Sıfır bir sosyal hayattan, deneyimsiz ve evde geçen günlerden bahsetmiyorum. Ama gene merkezlenmek için aynı yere dönüyorum. Kim için, ne için? Çocuk için kesintisiz plan yapmak, dop dolu ve sıkışık bir ajanda yaratmak, ebeveynlere bazen hayatı onun için anlamlı kılmak gibi görünse de aslında bu çocuklarda bir erken tükenmişliğe ve bıkkınlığa sebep olabiliyor. Her şeyi çok küçük yaşta tüketmiş ve 8-9 yaşına geldiğinde artık merak ettiği hiçbir şey kalmamış bir çocuk. Ki bu arada gerçek merak biraz da o yaşlarda başlar aslında. Bunu merak ediyorum, bunu denemek istiyorum diyebilecekken 4 yaşında o merak edilebileceklere tikler atıldıysa, ebeveyn için, çocuk için o konu kapandıysa işte bunun adı erkenden tüketmek, erkenden tükenmişlik, bıkmışlık, çoktan denemişlik olabiliyor. Oysa vakti geldiğinde çocuğun motivasyonuyla dışarı doğru atılan adım gerçek bir merakla atılan bir adımdır, öyle değil mi? Çocuk o adımın arkasını getirebilir. Bunu da merak ediyorum, şunu da oraya da bir gideyim, şunu da bir deneyeyim diyebilir. Biraz buraya kadar sabretmesi gerektiğini düşünüyorum yetişkinlerin. Tüm çocuklar için ideal olduğundan bahsedebileceğimiz bir ritim olduğuna inanmıyorum. Her çocuğun ihtiyacı bambaşka, her çocuk biricik. Bir çocuğun kahvaltıdan sonra biraz oyun oynamaya, biraz uzanmaya, biraz o pijamalarıyla evin tadını çıkarmaya ihtiyacı vardır. Başka bir çocuk hızlı bir şekilde giyinip kuşanıp yapılacakları önce yapmak ve sonra dinlenmeye geçmek ister. Burada yetişkinlerin dikkat edeceği şey, hafta içi de hafta sonu da çocuğumuzun bir ritmi olduğundan emin olmak. Ne demek bu? Biz birlikte ya da çocuğum için önce bunu yaparız, sonra şunu yaparız, sonra da bunu yapar evimize döneriz. Biz birlikte pazar günleri hiçbir şey yapmayız. Pazarları bizde hiçbir şey yapmama günüdür. Biz birlikte çarşamba günleri mutlaka açarız bir film izleriz. O gün çocuğumun da ödevi yoktur. Ya da vardır ama bitirir erkenden ve bu bizim ritmimizde kocaman bir alan tutar. Bir ritimden bahsedebiliyorsak çocuğumuz için, oradan oraya savrulduğu bir yaşam planındansa, tabii ki sıkıcı ve monoton olmayan, elbette esnek ve sürprizlere açık. Ama iskeleti sabit bir ritimden bahsediyorsak, bu çocuklarımız için aynı zamanda güvenlik hissi anlamına gelir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ritimsiz ve savrulan günlerin sonu nasıl gelir? Bir örnek verecek olursam.
Sabah dışarıda kahvaltı edilmiş. Oradan bir kursa gidilmiş. Çıkılmış, antrenmana gidilmiş. Oradan bir arkadaş doğum gününe gidilmiş. Sonra biraz alışveriş yapılmış. Sonra bir aile yemeği yenmiş. Ve bunların hepsi çocuğun iyilik hali ve ihtiyaçları gözetilerek yapılmış, değil mi? Spor da yapsın, zayıf olduğunu düşündüğüm ya da daha iyi olması gerektiğine inandığım derslerinde onu güçlendirecek bir hocası da olsun. Arkadaşlarıyla da sosyalleşsin, ailecek de zaman geçirirsin, eksikleri de karşılansın ve o seçsin, onun istediği gibi olsun. Ne oldu? 5-6 kalem iş. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Çok fazla. Bir yetişkin sinir sistemi için bile çok fazla. Ve muhtemelen arabada ya da evde uykudan hemen önce ya da uykunun içinde patlayan bir bomba. Ve sonra şunu söyleyen ebeveynler. Her şeyi senin için yaptık. Tam senin istediğin gibi bir gün planladık. Niye bu tepkileri veriyorsun? Çünkü fazla geldi. Çünkü taşıyamadı. Çünkü yoruldu. Çünkü kabı doldu taştı. Bunu da hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum.